Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dev gibi kabaran mahlepli poğaça tarifiyle geldim. Bütün püf noktalarını anlattığım videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 bardak ılık süt, 1 bardak ılık su, suyun ve sütün ılık olmasına dikkat edin. Soğuk olursa mayayı aktifleştirmeyecek, sıcak olursa da mayayı yakacaktır. Yarım paket yaş maya, 1 yemek kaşığı toz şeker ekledikten sonra çırpıcı yardımı ile maya ve şeker tamamen eriyinceye kadar karıştırıyorum. Mayanın ve şekerin eridiğinden emin olduktan sonra 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 adet yumurta akı ekledim, sarısını üzeri için ayırdım. Çırpıcıyla şöyle bir karıştırdıktan sonra göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekledim. Unun üzerine 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 tatlı kaşığı kadar da mahlep ekliyorum. İsterseniz mahlepi biraz daha azaltabilirsiniz. Ben mahlebi ve kokusunu sevdiğim için biraz fazla kullandım. Hamur yoğunlaşıncaya kadar elimdeki spatula ile karıştırıyorum. Hamur yoğunlaştıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. İlerleyen dakikalarda ne kadar un kullandığımı sizlerle paylaşacağım. Hamurum yoğunlaşmaya başladığı içerisindeki spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Bu tarz tarifler yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta özlü ve güzel bir hamur yoğurmaktır. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Ben bu hamur için toplamda 5,5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamur toparladıktan sonra mutlaka bir 4-5 dakika kadar yoğurun. Hamuru iyice yoğurduktan sonra üzerini streçle kapatıyorum. Bardağın dibinde kalan sıvı yağını hamurun üzerine döküyorum. Üzerini streçle kapattıktan sonra kalınca bir sofra beziye sarıyorum. 1 saat kadar mayalandırıyorum. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Mayalı bir hamur olduğu için ilk etapta hamurun havasını aldım. Bu tarz tarifler yaparken eğer hamurun havasını almazsanız yaptığınız hamur işi tariflerinden maya tadı ve maya kokusu alırsınız. Hamur toparlayıp masaya alıyorum. 2 eşit parçaya böldükten sonra her bir parçayı 6'ya bölerek bezelerimi hazırlıyorum. Yumuşacık çok güzel bir hamur oldu. Bezeleri hazırladıktan sonra bir 15 dakika kadar dinlendiriyorum. Videolarımda yapmış olduğum tariflerin elimden geldiği kadarıyla püf noktalarını vermeye çalışıyorum. Ama yine de aklınıza takılan herhangi bir şey olursa yorumlara yazarsanız gördüğüm zaman sizlere dönüş sağlarım. Yine aynı zamanda
Videonun altındaki açıklama kısmına malzeme listesini tam not olarak ekleyeceğim. Dilerseniz oradan da bakabilirsiniz. Bezelerimi hazırladım. Üzerini temiz bir mutfak havlusu ile kapatıyorum. 10-15 dakika kadar dinlendiriyorum. Dinlenen hamura yavaş yavaş şekil veriyorum. Masayı çok az sıvı yağ ile yağladım. Ben elimle açıyorum. Dilerseniz merdane de kullanabilirsiniz ama o kadar güzel bir hamur ki zaten kendiliğinden açılıyor. İç malzemesi olarak ben kaşar kullandım. Dilediğiniz iç malzeme ile yapabilirsiniz. Tam da bu aşamada belirtmek istiyorum. Birçok hamur işi tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Kete tarifleri, baklava tarifleri, katmer tarifleri, su böreği tarifi, mantı tarifi, çok sevilen, çok beğenilen içli köfte ve baklava tariflerime de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Ben içli köfte, baklava ve katmeri yakın çevreye sipariş olarak alıyorum. Eğer yakınsanız Bağcılar ve çevresine sipariş de verebilirsiniz. Mahlepli, kaşarlı poğaçalarımı bu şekilde silindir şekline getirdikten sonra bir 10 dakika kadar dinlendirdim. Videoda görüldüğü gibi şekil veriyorum. Bu arada isterseniz gül şeklinde sarıp da hazırlayabilirsiniz. O kadar güzel bir hamur ki zaten kendiliğinden büyüyor. Hızlı bir şekilde şekillendiriyorum. Poğaçalarımı hazırladım. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye aldım. Üzerlerine yumurta sarısı ve süt karışımı kullanıyorum. Bir tatlı kaşığı kadar süt karıştırdım. İsterseniz oda ısısında 20 dakika kadar tepsi mayasını yaptıktan sonra yumurta sarısını sürebilirsiniz. Ben tepsi mayasını 100 derecelik fırında yaptım. Bir 10 dakika kadar tepsi mayasını yaptıktan sonra fırının derecesini yükseltip o şekilde pişirdim. Yumurta sarısını sürdükten sonra üzerlerine biraz susam serpiyorum. Susamını serptikten sonra 100 derecelik fırında 10 dakika kadar tepsi mayası yaptım. Daha sonra fırınımı 180 dereceye ayarlayıp altını üstünü güzelce kızarttıktan sonra fırınımdan poğaçamı alıyorum. Poğaçam fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardılar.
Sizler poğaçanın güzelliğini izlerken bu arada ben de videonun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Bir videonun bir tarifin daha sonuna geldim. Umarım tarifimi beğenmişsinizdir. Tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, bana destek olmak için kanalıma abone olmayı, videomu sevdiğiniz arkadaşlarınızla paylaşmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.